Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomda sizinle yine çok güzel bir lif çalışacağız. Ee, Zemin olarak beyazı kullanacağız. Yine çiçekli, bahara uygun çok güzel bir model anlatımı gerçekleştireceğim. Bu 4 adet rengi temin ettikten sonra çalışmaya başlayabiliriz. Bir adet makasa ve tığ olarak da 2,10 milimetrelik bir tığ kullanacağım ben. Öncelikle kanalıma abone olup bana destek vermenizi rica ediyorum. Bir de kanalıma girdiğinizde oynatma listelerinden diğer lif modellerime ve diğer yapmış olduğum çalışmalara da göz atabilirsiniz. Oynatma listelerini yapma sebebim ise istediğiniz çalışmaya rahatlıkla ulaşabilmeniz açısından bunu gerçekleştirdim. Oradan dediğim gibi lif modelleri olarak kontrol sağladığınızda diğer çalışmış olduğum modellere de ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdi zemin olarak beyazı kullanacağız dedik. Yıldız tekniğiyle yapacağımız bir lif olacak. Kanalıma abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Bu arada bunu da iletmiş olayım. Zeminimizi hazırlayarak hemen başlayalım. İpimi tığıma öncelikle sabitliyorum. Bakın şöyle. Sonra bir zincir, 2, 3 ve 4 adet zincirimi çekiyorum. İlk çekmiş olduğum zincirin içerisine girerek bir halka oluşturuyorum. Bir zincir, bakın sabitledim. İpimi uzattım. Tığımın başına doladım. Yapmış olduğum halkanın içerisine girerek fıstıklarımı yapmaya başlıyorum. İlk sıra olduğu için üçlü ya da dörtlü fıstık yapabilirsiniz. Fıstığımı kapattım, 2 zincir çektim, tığımın başına doladım. Yine aynı halkanın içerisine batarak ikinci fıstığımı yapıyorum. 1 2 3 ya da 4 tercih edebilirsiniz. Fıstığımı kapattım. 1 2 zincir çektim. Bu halkanın içerisine toplamda 6 adet bu şekilde fıstığımızı yapıyoruz. Lifimizin ilk aşamasını gösteriyorum şu an. 2 zincir çektim. Tığımın başına doladım. Şimdi dördüncüyü yapıyorum. Bir, iki zincir. Şu an 5 tane oldu. Sonuncu 6. fıstığı yapıyorum. İki zincir çektim. Şimdi karşı tarafa sabitleyeceğim. Yani şuradaki fıstığın tepesine batıyorum. Kaydırma tekniğini kullandım. Bir zincir. Tepeye batmış olduğumuz tepeye bir tane fıstık yapıyoruz. Şöyle fıstığı kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar bunun tepesine bir fıstık daha yapıyoruz. Fıstığı kapatmadan tığımın başına doladım. Şuraya değil, alttaki ilk batmış olduğumuz yere tekrardan bir fıstık yapıyorum. İki fıstığı aynı anda topluyorum. 2 zincir çektim. Bir tane fıstık yaptık, kapattık. Tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık. Yani toplamda bir tane yatık fıstık elde ettik. 2 tane zincirimi çektim. Tığımın başına doladım. Diğer fıstığın tepesine batıyorum. Fıstığımı kapattım.
Bir zincir, tepeye bir fıstık yapıyorum. Fıstığı kapatmadan tığımın başına doladım. Hemen geldim. Aşağıdaki ilk batmış olduğum yere batıyorum ve ikinci dilimimi de tamamlamış oldum. Şöyle. Her bir fıstığın üzerini bu şekilde bir tane yatık fıstık olacak şekilde tamamlayalım. İlk sıramızda bakın şöyle tamamladık. Her bir fıstığın tepesine bir yatık fıstık olacak şekilde devam ettik. Şimdi lifteki arttırma tekniğini göstereceğim. Bir dilimin başında şu an bir fıstık yapacağız. Her sıranın başında öncelikle bir tane fıstığımızı yapıp kapatıyoruz. Şöyle bakın. Bir zincir, tepeye bir fıstık. Tığımın başına doladım. Alt tarafa batıyorum. Bir fıstık. Tepeye bir, dibine bir. Tığımın başına doladım. Karşıya bir tane fıstık yapıyoruz. Üçlü fıstığı tek seferde topladım. Bir tane fıstık yaptık. Bir tepeye, bir dibine ve bir karşıya. Bir zincir çektim. Şimdi arttırma işlemini yapacağım. Tığımın başına doladım. Bakın tepeye bir fıstık ve dibine bir fıstık yaparak arttırma işlemimi de tamamlamış oluyorum. Şöyle. Alt taraftaki bir tane yatık fıstığı burada iki tane yatık fıstığa çıkarmış olduk. İki zincir çektim. Karşı tarafın bakın şuraya dilimin başına battım. Öncelikle bir tane fıstığımı yapıyorum. Bir fıstığımı kapattım. Tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık. Şöyle. Ve şimdi karşıya batıyorum. Bakın dilimin son tarafına battım. Bir tane de fıstık buradan yaparak üçlü fıstığımı topladım. Bir zincir, tepeye bir fıstık. Arttırma işlemini yapıyorum. Dibine bir fıstık. Ve iki zincir çektim. Şimdi yine bu sırayı bu şekilde devam edeceğiz. Fakat bir sonraki sırada ne yapacağınızı da hemen size kısaca göstereyim. Şimdi bu sırayı tamamladığımızı varsayıyorum. Şuradaki iki dilimde nasıl 3 dilime çıkartılacak bunu da göstereceğim. Zaten sonrasında mantığı oturtmuş olacaksınız. Ne demiştik? Her sıranın başında öncelikle bir tane fıstığı yapıyoruz ve kapatıyoruz. Sonrasında tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık. Aynı mantık arkadaşlar. Tığıma doladım, karşıya bir fıstık. Tığımda 3 tane fıstık var. Üçünü tek seferde topladım. Bir zincir. Tekrardan tepeye bir fıstık. Aynı mantıkla ilerliyoruz. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Üçlü fıstığımı tek seferde topladım. Bir zincir. Şimdi arttırma işlemini yapacağım. Tepeye bir, dibine bir. İkili fıstığımı kapattım. 2 zincir çektim ve karşı dilime geçeceğim. Bakın bu şekilde.
Bir tane yatık fıstık, 2 tane yatık fıstık ve 3 tane yatık fıstık. Arttırmalarımız her zaman bu şekilde arkadaşlar. Üçlü fıstıkları toplayarak devam ediyoruz. En sonunda da tepeye ve dibine bir fıstık yaparak arttırmamızı tamamlıyoruz. Şimdi yıldız tekniğinde arttırmayı anlattım. Her bir dilimde kaç fıstık olmasını istiyorsanız arttırmalarınızı bu şekilde yaparak devam edebilirsiniz. Her bir dilim arasına 8 adet fıstık yaparak bu boyut benim için yeterli. Tamamlayalım. Şimdi eksiltmeleri göstereceğim. Yine beyaz ipimizi alıyoruz. İpimi tığıma sabitledim. Şuradan bakın dilimin başından 2 fıstığın arasından batıyorum. Öncelikle sabitledim. Bir zincir çektim. İpimi uzattım. Ve burada bir tane fıstık yapıyorum. Artırma yaparken bir tane fıstığı yapıp kapatıyorduk. Eksiltme de bu şekilde değil. Karşı tarafa da bir tane fıstık yapıyoruz. Ve ikili fıstığımı tek seferde topluyorum. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık. Ve karşıya bir fıstık yapıyorum. Şöyle. Yine üçlü fıstıklarımı sıranın sonuna kadar yaparak devam edeceğim. Sıranın başında ikili fıstık topluyoruz. Sıranın sonunda da bir önceki sırada arttırma yaptığımızda ne yapıyorduk? Bir tane tepeye ve bir tane dibine fıstık yaparak ikili fıstık toplayarak arttırma işlemimizi yapıyorduk. Fakat eksiltme yapacağımız için sıra sonunda da bu işlemi yapmamıza gerek yok. Her sırada bir tane fıstık düşmesi gerekiyor. Yani şimdi bu sırada 8 tane fıstığımız vardı. 7 adet fıstık kalacak. Devam edelim sıranın sonuna kadar. Sıramızın sonuna kadar bakın üçlü fıstıkları toplayarak devam ettim. Sıramızın sonunda ikili fıstık toplamadan örgünün arka yüzünü çeviriyoruz hemen şöyle. Yine ikili fıstık toplayarak sıramıza başlayacağız. Bir tane fıstığı yaptım, kapatmadım. Karşı tarafa battım, bir fıstık daha yaptım. İkili fıstığımı tek seferde topluyorum. Ve sıranın sonuna kadar üçlü fıstıklarımı toplamaya devam edeceğim. Tamamıyla mantık bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu sırada 7 tane fıstığım kaldı. Şimdi başlamış olduğum sırada 6, 5 ve 4. Her sırada 4 tane fıstık kalana kadar, pardon, en son sırada 4 tane fıstık kalana kadar devam edelim. Evet, eksiltmelerimizi tamamladık. Şimdi yeşil olan bölümü çalışacağız. En dipte ikili yatık fıstığımız var arkadaşlar. Yatık fıstığın bakın ortasından batıyorum ve tığımı şöyle yukarı taraftan çıkartıyorum. İpimi geçirdim ve sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 adet zincirimi çektikten sonra en son dilimdeki 8'li fıstığın ortasından batarak bunu buraya sabitliyorum. Şöyle. Sonrasında şöyle çevirdim. Sık iğnelerimi yaparak devam ediyorum. Altılı yapmış olduğumuz yatık fıstığa kadar sık iğnelerimize devam edeceğiz. Sonra çiçeğin tomurcuğunu yapacağız.
Şöyle bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu sıra değil, bir alttaki sıraya batacağız. Şimdi sık iğnelerimizi yaparak geldik bakın. Altılı fıstık olan sırada tam ortaya, yine yıldızın tam ortasından battım. Tığımı şöyle geçiriyorum. Bunu buraya öncelikle sabitleyeceğiz. Sabitledikten sonra bakın yine şu şekilde çevirdim. Son yapmış olduğumuz sık iğneyi şu şekilde batıyorum. İpimi uzattım. 2, 3 ve dörtlü bir fıstık yaptım. Fıstığımı kapatıyorum. Şimdi bir üst sıradaki, yani yedili fıstık olan sıradaki şu yıldızın ortasından batıyorum ve tepeden çıkıyorum. Şu şekilde bunu buraya sabitledik. Şimdi bir zincir çektim. Bakın ipimi uzattım. Örümcek yapacağım. Örümceğimi de yaptıktan sonra aynı dibine batıyorum. Ve bu işlemi burada tamamlamış olduk. Sık iğne yaparak aşağıya kadar devam ederek bu işlemi bitirmiş olacağız. Sonra üzerindeki yapmış olduğumuz kırmızı ipimizle çiçeklerimizi yapmaya başlayacağız. En sonda yine ilk battığımız yere batıyoruz ve bunu buraya tekrardan sabitleyerek bir zincir çektim, ipimi kopartıyorum. Yapacağımız işlem bu şekilde. Kırmızı ipimi alıyorum hemen. Çiçeklerin yapımını göstereceğim. Yıldızın ortasından battım, bakın şu şekilde tığımı geçirdim. İpimi sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar yıldıza batıyorum. Bir tane fıstık atlayarak bunu buraya sık iğne yapıyorum. Şöyle çevirelim. Bir, 2, 3 zincir çektim. Tekrar yıldızın ortasına batıyorum. Ve bir fıstık atlayarak diğer yuvayı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Tekrardan yıldıza batıyorum. Şu aradan çıkıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Çevirelim şöyle. Tekrardan yıldızın ortasına batıyorum. Alt taraftan çıktım. 1, 2, 3 zincir. Tekrar yıldızın ortasına battım. Şöyle. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 adet yuva elde etmiş oluyoruz. Tekrar yıldızın ortasına battım ve başladığım yere geldim. Şimdi burada yapacağımız işlem ise ilk yuvanın içerisine bakın şöyle girdim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığıma 2 tane doluyorum. Doladıktan sonra yuvanın içerisine girdim. 2, 2 ve 2. Tekrar 2 tane doladım. Aynı yuvanın içine batıyorum.
2, 2, 2. Tekrar bu işlemi bu yuvanın içerisinde 4 sefer tekrar edeceğiz. Şöyle 4 tane trabzanımızı yaptık. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımın başına dolamadım. Dibine batıyorum. Sık iğne. Şimdi yandaki yuvanın içerisine şöyle sık iğne ile geçiş yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ve bu şekilde etrafını tamamlayalım. Çiçeğimizi tamamladıktan sonra şu orta kısmındaki hemen tomurcuğumuzu yapalım sarı ipimizle. Şöyle başladığımız tarafın ipini uzun bırakalım. Kestiğimizde de uzun bırakacağız. Çünkü bağlama tekniğiyle bunu çiçeğin ortasına sabitleyeceğiz. Şimdi ipimi sabitledikten sonra ikinci zincirim bakın gayet geniş çektim. Üçüncü zincirimi de sıkı çektim. Burada bir tane yuva oluşturmuş olduk. İpimi uzattım. Normal fıstıktan biraz daha uzun yapın lütfen. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 adet fıstığımı yaptım. Kapatıyorum. 1, 2 zincir çektim. Sabitledim. Şimdi bunun çiçeğin ortasına şuradaki kanallardan iki taraftan geçirerek bağlama tekniğiyle sabitleyebiliriz. Şimdi kenar çalışmasında nasıl bir kenar süslemesi yapacağız onu göstermek istiyorum. Herhangi bir yerden başladım. İpim biraz kalın olduğu için ince bir ip değil üçlü fıstık yapacağım ben. Eğer ipiniz ince ise dörtlü fıstık da yapabilirsiniz. İkili fıstığımı topladım. Tepesine pıtırcık yapacağım. 1, 2, 3 zincir. Sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Sık iğne. 1, 2, 3 zincir çektim. Dibine batıyorum. Şöyle bakın. Şimdi tekrardan buraya fıstık yapıyorum. Şöyle. Tam orta kısma yapmayacağım. Karşı tarafa batıyorum. Bu şekilde çalışabilirsiniz. Ya da buraya tekrardan fıstık yapıp orta tarafa da yapabilirsiniz. O şekilde de göstereyim. Orasının boş durmasını istemiyorsanız eğer üçlü fıstık da toplayabiliriz. Onu da göstereyim. Bir fıstık buraya yaptım. 2 zincir çektiğimiz yere de bir fıstık yaptım. Fıstıklarımı kapatmadım. Karşı tarafa batıyorum. Bir fıstık da buraya yapıyorum. Üçlü fıstığımı tek seferde topladım. 1, 2, 3 zincir dibine batıyorum. 1, 2, 3 zincir dibine batıyorum. 1, 2, 3 zincir dibine battım. 3 zincir çektim. Aşağıya indim ve sabitledim. Tekrar fıstıklarımı yaparak devam edeceğim. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Biraz önceki göstermiş olduğum gibi orta tarafa yapmasanız da olur. Bu da güzel oldu. Bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar ben. Kenar çalışmasını da bitirdikten sonra lifin
bitmiş halinin görsellerini videonun sonuna ekliyor olacağım arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek vermenizi rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.